Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Menopozda partnerle uyum ve yeni zevk haritaları nasıl oluşturulur? Bunu konuşacağız. İlk olarak bilimsel bilgiyle başlayalım. Menopozdan sonra kadınların %70'i cinsel ilişkide şunu diyorlar: ön sevişmeye daha çok ihtiyacım var. Aslında bu utanç verici bir şey değil. Bu bir ihtiyaç ve bu bilgiyi vermeleri de çok doğal. Partner olarak siz ne yapacaksınız o zaman? Eski oyun yerine menopozda yeni kuralları belirleyeceksiniz. Buna göre oynayacaksınız. Topu sahada sürekli çevireceksiniz. Kadının erojen yeni noktalarını, yeni zevk noktalarını birlikte keşfedeceksiniz. Bazen o ön sevişmeye aromaterapi ekleyeceksiniz. Özellikle lavanta, gül, yılan gibi kokular kadının cinsel heyecanını arttıran, hazzını arttıran kokular. Birbirinize dokunma seansları yapacaksınız. Tantra gibi, Tao gibi yöntemleri kullanacaksınız ve duyulara yatırım yapacaksınız. Şimdi cinsellik menopozda artık böyle bir maraton koşusu olmaktan, hız ile yaşanan bir süreç olmaktan çıkıyor. Hafif bir yürüyüş, bir doğa yürüyüşü, belki bir yüzmeye benzetebiliriz. Yan yana ve uyum içinde dalgalandığınız bir forma dönüşüyor. Kısacası sevgili kadınlar ve sevgili beyler, zevki yeniden yapılandırabilirsiniz, yeniden keşfedebilirsiniz ve sahiplenebilirsiniz. Bugün bu videoda menopozun getirdiği cinsel dönüşümü birlikte konuşacağız. Belki bedeninde bazı değişimler yaşıyorsun, hormonlarında bazı azalmalar yaşıyorsun ama unutma, sen yine hala aynı sensin. Zevki birlikte yeniden tanımlayabilirsiniz. Tutkuları yeniden alevlendirebilirsiniz. Menopozu bir bitiş değil, bir başlangıç, yeniden doğuş ve cinselliğin farklı yaşanan formu olduğunu kabullenebilirsiniz. Bu yeni doğuşta kendinize sahip çıkın, kendi güçlü yanlarınıza sahip çıkın. Daha özgür, daha zevkli bir cinsel hayatı birlikte yaşayabilirsiniz. Peki bu menopozda cinsellik yeniden nasıl doğacak diye kafanda bir soru belirdiyse, bedenini cezalandırmak olmadığını bil. Bunun yolu bedeninle barışmaktan geçiyor. Bilimin sunduğu yollar çok açık aslında. Bu dönüşüm içten, seninle başlıyor. Menopozda östrojen azalıyor, doğru. Vajina mukozası inceliyor, elastikiyetini kaybediliyor. Vajina eskisi gibi kaygan olamıyor. Cins ilişki sırasında kadın ağrı duyuyor, acı duyuyor, tahriş oluyor, kaşıntı oluyor. Evet, bunlar seni rahatsız edebilir. Ama çalışmalar şunu göstermiş ki menopoz dönemindeki kadınların kayganlaştırıcı kullanmaları ya da kaybettikleri östrojeni vajinal yoldan almaları bu kadınların daha iyi olduğunu hissettiğini söylüyor. Yoksa bu kadınların %50'sinden fazlası cinsel ilişkide ağrı yaşıyorlar. %70'i cinsel isteksizlik yaşıyorlar. Bu süreci böyle kabullenmek yerine, ki bizim Türk toplumunda kadınlar menopoza bir biçiş olarak bakıyorlar. İşte yaş yetmiş, iş bitmiş, ben menopozdayım, işte torun torbaya karıştım, kimse bana dokunmasın, ellemesin. Ama aslında buraya sadece penetrasyon olarak da çok da bakmamak gerekiyor. Buradaki cinsel dönüşüm biraz farklı, daha duygusal, daha derinlikli bir dönüşüm bu. Eskisi gibi seksi cinselliği hızlı yaşayacağınızı sanıyorsanız bunu yaşamanız tabii ki mümkün değil. Zaten de olmasın. Yani o artık farklı bir boyuta evriliyor. Daha duygusal olarak tamamlandığınız, birbirinize iyi geldiğiniz süreçler. Ki buna rağmen elimizde organik problemleriniz varsa, yani dokuda incelme varsa, dokuda kuruluk varsa, liken sklerozis gibi hastalıklar varsa artık teknoloji değişti. Elimizde çok güçlü, çok güzel tedaviler var. Rejeneratif tedaviler. Kullandığımız ajanlar gerçekten de o 20'li yaşlarına, 30'lu yaşlarına kadını dönüştürüyor. Vajinal kuruluğu bitiyor, cinsel isteği artıyor, vajinal ıslanması geri geliyor. İdrar kaçırma sorunu varsa düzeliyor. Bunu lazerle yapabiliyoruz. Bunu fraksiyonel karbondioksit lazerle yapabiliyoruz. Radyo frekansla yapabiliyoruz. Eryak lazerlerle yapabiliyoruz. Ya da kök hücrelerle, PRP ile, kolajen aşısıyla yapabiliyoruz. Ve bunlar çok zor tedaviler değil. Artık her ilde olan tedaviler. Ayda bir defa olmak üzere toplamda 3 seans sonrası konforunuza dönebiliyorsunuz. Bunu organik olarak sağladıktan sonra sevgili beyler, sizin de bazı sıkıntılarınız oluyor. Bunları da biliyorum. Biz bunu daha önceden konuştuk. Bir önceki yayında yaşanan cinselliği konuştuk ama bugün bu videoda özellikle kadınlara odaklanmak istiyorum. Kadınların bu süreçte algılarına odaklanmak istiyorum. Kadın eğer cinsellikle ilgili deneyimleri menopoz öncesi süreçte cinselliği görev olarak yaptıysa, haz almadıysa, çocuk sahibi olmak için yaptıysa,
rol yaptıysa, kısacası bunu bir görev olarak düşünen, orgazm olmayı bilmeyen kadınlar oh diyor, ne güzel diyor, artık diyor tamam motor durdu, bende iş bitti diyor. Ama cinselliği pozitif olarak yaşayan kadınlar menopozdan sonraki dönemde de cinselliği yine pozitif yaşamaya devam ediyorlar. İşte onlarda organik sorunlar daha az. O noktada da az önce bahsettiğim tedavileri uygulayabiliyoruz. Misal PRP dediğimiz platelet rich plazma, kadının kendi kanından alıyoruz. Trombositten zengin plazmayı kuruyan vajina bölgelerine minik enjekte ediyoruz. Ne yapıyor PRP? Yüzü uyguladığımızda yüzü gençleştiriyor. Dizi uyguladığımızda dizi gençleştiriyor, sıvıyı arttırıyor. Kısacası kolajen üretimini tetikliyor, dokuları canlandırıyor, yeniden kan dolaşımı oluşumunu sağlıyor, elastin fibrillerin oluşumunu sağlıyor. Vajina yeniden elastik bir yapıya dönüşüyor. Ve aynı zamanda klitoris çevresinde de yapıyoruz. Kadın orgazm olma güçlüğü yaşıyor. Sanki bir hastam bunu şöyle tarif etmişti bana. O geldi aklıma. Hocam diyor çakmak var diyor, içi de dolu da diyor ama basıyorum diyor, alev almıyor bir türlü diyor. Yani kadının demek istediği şu. Yani cinsel anlamda bir şeyler hissediyorum, plataya ulaştım, hazza ulaştım ama ve lakin bir türlü orgazm olamıyorum. İşte menopozda da o orgazm olmayla ilgili bazen gecikme, bazen olamama olabiliyor. İşte PRP yaptığımız zaman klitoris ve çevresine erektil bölgelere kadınların biraz daha orgazma ulaştığını, kısaldığını, daha yoğun orgazm olduğunu görüyoruz. Bu güzel bir şey. Çok da zor tedaviler değil, çok daha pahalı tedaviler değil. Genital estetik cerrahi ya da kozmetik jinekoloji ile ilgilenen bir hekime başvurduğunuz zaman bunları yaptırabilirsiniz. Başka ne yaptırabilirsiniz? Vajinal mezoterapi yaptırabilirsiniz. Vajinal mezoterapinin içerisinde hyaluronik asit vardır, amino asit vardır, vitamin kompleksidir. Bunu da cilt altına uygularız. Kısa sürede dokunun kalitesini arttırıyor. Yeniden nemlenmesini sağlıyor. Elastikiyetini arttırıyor. Özellikle doku çok ince, artık böyle parşömen kağıdı gibi ise penetrasyon sırasında yırtılmalar, ağrı olan hastalarda kısa sürede hemen sonuç almamızı sağlıyor. Ve bunlar klinik koşullarında uygulanan tedaviler, kolay tedaviler, ağrısız tedaviler, lokal anesteziyle 15-20 dakikada olup biten tedaviler. 2022 yılında Fransa'da bir çalışma yapılmış. Bu çalışmada mezoterapi uygulanan kadınların %82'si, yani çok yüksek bir rakam değil mi? Yani 10 kadından 8'i ilk aydan itibaren hayat kalitelerinin, ilişkideki konforlarının arttığını söylemiş ki bunları yani lokal östrojen ya da lokal testosteron değil, sadece mezoterapi. Şimdi elimizde hangi ajan varsa biz ona göre yönleniyoruz. Hormonal olmayan tedaviler de var cinsellik için kullanabileceğimiz. Ospemifen gibi, losterojen gibi. Bunlar selektif östrojen reseptör modülatörleri, FDA onaylı ilaçlar. Bunlar cinsel isteği arttırmak için menopozda kullanılıyor. Ama ve lakin henüz ülkemizde satışı yok. Bizim hedefimiz şu ki vajinal dokuyu yeniden toparlamak, vajina dokusunu yeniden kendi eski haline çevirmek. O nedenle de elimizde güçlü ajanlar var. Mezoterapi, PRP, lazer gibi, egzozom gibi. Hatta bunların 4'ünü birden uyguladığımız hastalar var. Diyelim ki hastalığımız şiddet problemi çok yüksek. Hastam yurt dışından geldi. Zamanı kısa, çok az kalacak burada. Normalde aylık seanslar halinde uygulayacak durumu da yok, zamanı da yok. Öyle olunca hem lazeri, hem PRP'yi, hem mezoterapiyi, hem egzozomu aynı gün, aynı seansta uygulayıp kısa sürede sonuçta alabiliyoruz. Sen evde ne yapabilirsin? Bir kere lubrikan kullan, kayganlaştırıcı kullan. Cinsel ilişkiye girmedikçe, yani aslında kaçındıkça vajinanın kuruluğu da artar. O nedenle de menopozda, hani menopoza girdim artık ilişki acıyor canım girmeyeyim, bu seni aslında daha böyle zor duruma geçirir. Onun yerine vajinal probiyotikler kullanabilirsin. İyi huylu bakterilerin içerdiği fitiller. Vajinal kayganlaştırıcılar kullanabilirsin. Lokal östrojen alabilirsin. Bu üçünü kombine ederek de cinsel ilişkiden kaçınmazsan o noktada kuruluğun ilerlemez. Çok sayıda liken hastası bize başvuruyor. Liken sklerozis dediğimiz durum gerçekten zordur. Liken sklerozisi böyle deride böyle beyazlaşmayla giden, artık geceye gündüz sürekli kaşınmayla giden bir durumdur ve tedavisi de gerçekten dramatik iyileşme elde ettiğimiz tedavilerdir. Bunlarda da işte bu rejeneratif tedavilerle çok güzel sonuç alabiliyoruz. Eğer liken sklerozis hastasıysan vulvada, kaşıntıyla giden bir hastalığın varsa
lütfen steroid bazlı, yani kaşınmayı engellemek için hani şöyle eczanede gidip alıyorsunuz ya, işte kaşıntım var, mantar için bir ilaç var, T ile başlayan bir ilaçtır. Hepinizin çantasında görüyorum onu. Onu sürekli kullanmayın. Çünkü steroid bazlı kremler dokunun incelmesini arttırır, liken sklerozu derinleştirir. Durum derinleştikçe de aslında vulva kanserine dönen süreç başlamış olur. Siz olun, kendi başınıza bir iş görmeyin, hekim kontrolünde olun. Peki başka elimizde neler var? Hormon tedavileri uygulayabiliyoruz. Şimdi testosteron benim en sevdiğim, şu aralar en çok yazdığım hormon tedavisi. Özellikle kadında böyle 40 yaşından sonra testosteron düşmeye başlar. Menopoz sürecinde belirgin dramatik düşmeye başlar. Overlerde testosteron üretimi yetersizse kadının cinsel isteği azalıyor, uyarılma zorluğu çekiyor, orgazm sorunu çekiyor ya da orgazm olamıyor. İşte o noktada düşük doz testosteron jelleri ya da enjeksiyonları kadının o cinsel enerjisini geri getiriyor. Şimdi düşünüyorsunuz ki Allah Allah, menopoza girdim, bir cinsel istek için testosterona ne gerek var diyorsunuz. Aslında ben bunu cinsel istek başlığı altında anlatıyorum testosteronu size, ama aslında testosteron kadında çok kritik rol oynayan bir hormondur. Kadının enerjisini sağlar. Yakın zamanda bir hastam vardı. Progesteron tedavisi alıyor, biyoişler östrojen tedavisi alıyor. Hatta DEHA'da başladık ama kadının bir türlü işte böyle halsizliği, yorgunluğu, sabah yorgunluğu geçmiyor. Bir baktık serbest testosteron düşük. Şimdi serbest testosteronu yerine koyduğun zaman kadının enerji seviyesi geri geliyor. Yaşam enerjisi artıyor. Daha keskin, daha radikal kararlar alabiliyor. Ertelediği şeyleri tamamlayabiliyor. Kan üretimi artabiliyor. Ve sadece testosteron enerji değil, kemik iliğinden de, kan üretiminden de, kasların enerjisinden de sorumlu. Menopoza giren kadınlarda bir de bizi bekleyen tehlike şu ki, sarkopeni, yani kas erimesi. Kas erimesiyle hepimiz karşı karşıyayız. Evet efendim, kısacası testosteron kadında kritik bir role sahip. 2027 Lancet dergisinde yayınlanan sistematik derlemede menopoz sonrası testosteron verilen kadınlarda enerji seviyelerinde artış, yaşam enerjilerinde artış, cinsel istek artışı gözlenmiş. Ama testosteron tedavisi her hekimin uygulayabileceği bir tedavi değil. Testosteron seviyeleri izlenmeli, yan etkiler açısından dikkatli olunmalı. Kişiselleştirilmiş uygun doz tedaviler uygulanmalı ve her kadının menopoz deneyimi farklı. Tek bir çözüm yok. O nedenle de kişiye özel bir yol haritası uygulamamız gerekiyor. Diyelim ki vajinal kuruluğun var, beraberinde de cinsel istek azlığın var. Ne yapabiliriz sana? Lazer, mezoterapi, testosteron tedavi kombinasyonu yapabiliriz. Hormon kullanamıyorsak şayet, o zaman PRP ve ospemifen henüz ülkemizde yok. Psikolojik sıkıntılar varsa cinsel terapi, dokunma terapileri, cinsel eşiyle çift terapileri. Samimi olarak size şunu söyleyebilirim. Yani bu bir hormon. Sadece hormonal geçer dediğimiz bir süreç değil. Bu bir bütünsel bir süreç. Menopozdan duygularınla, zihninle, bedeninle, ruhunla, tüm hikayenle beraber seni ele almalı. Ona göre de yaklaşılmalı. Ve şunu unutma, zihninden şunu geçir. Menopoz seni durdurmasın, seni yeniden sana tanıtan bir evre, cinsellik yeniden doğabilir. Ama bunun için bedenini cezalandırma, onunla barış, onun sıkıntılarını gidermeye çalış. Bilimin sana sunduğu, sana az önce bahsettiğim tedavileri al. Asıl dönüşüm aslında içinden başlıyor. Kendine özel bir tedavi haritası çizmek istiyorsan bu alanda çalışan bir hekime başvurabilirsin. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Senin menopoz hikayen neydi? Seni menopozda en çok rahatsız eden neydi? Ne tür bir yol haritası çizildi? Konuşalım beraber. Artık Spotify'dayız. Podcastlerimizi Spotify'dan takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için zil ikonuna tıklamayı unutmayın. Menopoz keyifli, sağlıklı bir süreç. Menopoz haritanız güzel olsun diliyorum.